Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda elektronikçi arkadaşlarla bir deneyimimizi paylaşalım istedik. 17 IPS20, 17 IPS19-5, 17 IPS11, 12 gibi kartlarda, kısacası backlight için, LED aydınlatması için MP3394 kullanan tüm besleme kartlarında olası problemleri gözden geçireceğiz. Kartın lehim yüzü tarafından bakacak olursak arkadaşlar, İşte altta MP3394 entegremiz şu. Yukarıda MOSFET transistörümüz. Onun yanında bir de şurada çok küçük FDC 642 denilen bir MOSFET'imiz var arkadaşlar. 4 amper 20 volt. Genelde bunlar arıza yapıyor. Şimdi teknik olarak şema üzerinden incelersek konu çok daha iyi anlaşılacaktır arkadaşlar. Entegre ledlere eksileme yaparak voltaj gönderiyor. Artıyı sabit tutuyor. Eksi voltajı ayrı ayrı gönderiyor. Yani entegrenin 8, 9, 10, 11'i eksi voltajları backlight'a gönderiyor arkadaşlar. Burada 15. ayağımız besleme ayağımız. VCC LED dediğimiz besleme ayağımız. 14. ayak arkadaşlar tetikleme ayağı. Yani buradaki MOSFET transistörün gate'ine 3 volt gönderiyor arkadaşlar. Önemli ölçüm yapmamız gereken noktalardan birisi backlight on off. Yani açma kapama voltajı arkadaşlar. Televizyon standby'dayken bu voltaj 0. Kumanda ile televizyonu açtığımızda burada 2 ile 5 volt arasında bir voltaj görmemiz gerekiyor. Burada da parlaklık ayarı, dim ayarı arkadaşlar. Burada da 2-3 arası veya 4 arası voltaj ölçmemiz gerekiyor. Televizyonuna göre değişiyor. Ekran boyutuna, LED'in çeşitliliğine göre. Bu OVP ayağı arkadaşlar koruma ayağı. Bazen ledler arızalandığı zaman akımı kontrol ediyor anakart. Eğer yeterli akım ölçemezse koruma ayağı sayesinde televizyonu kapatıyor. Evet, yani televizyonumuzda ledler yanmıyorsa arkadaşlar şuradaki 15 numaralı ayaktaki voltajı ölçeceğiz. 12 voltu. Daha sonra anakarttan backlight on off voltajımızı 2 ile 5 volt arasında bunu mutlaka görmemiz lazım. Daha sonra dim voltajını 2 ile 4 volt arası bunu görmemiz gerekiyor. Bu diğer 8, 9, 10, 11 hangileri kullanıyorsa buradaki hatlarda kopuk, çatlak var mı onlara bakıyoruz. Bu backlight'ın soketine gidiyor. Yani bu şekilde eğer 2 numarada voltaj yoksa ölçü aleti ile şase arasında kısa devre olmadığını ya da çok düşük bir ohmaj olmadığını görün arkadaşlar. Burası şaseye karşı diyota benzer bir ölçüm yapmalısınız. Yani bir yönde 50-60 ohm görmeniz gerekir. Öbür yönde çok yüksek bir ohmaj görmeniz gerekir. Eğer 2 numara şaseye kısa devre ise dolayısıyla entegre iş görmeyecek arkadaşlar. Entegreyi yenilemek gerekir bu durumda. En çok rastlanan 2 numaralı ayak bizim tecrübelerimizde, deneyimlerimizde arkadaşlar 2 numaralı ayağın kısa devre olduğunu gördük şaseye karşı. Bu şekilde voltajları kontrol ederek ledlerin neden yanmadığını tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.